Polisiye dramalar hem filmlerde hem de televizyonda sıkça kullanılan bir türdür. Bazı öne çıkanlar olsa da tipik ritimleri takip ettiği için genellikle tahmin edilebilir hissettirebilir. Ancak yeni suç gerilim filmi Trap House, izleyicilerinin beklentilerini başından sonuna alt üst ediyor. Her ne kadar esas olarak deneyimli DEA ajanlarının çocuklarına odaklanan bir aile hikayesi olsa da, riskler gerçek ve sonuçları yıkıcı olabilir. İşte bu alışılmadık odaklanma, izleyicileri baştan sona ekrana kilitleyen şeydir. Dave Bautista, Meksika uyuşturucu kartelini avlayan bir DEA ajanları ekibinin liderini canlandırıyor. Ancak bir trajedi yaşandığında, kendilerini beklenmedik yeni hedeflerin peşinde buluyorlar. Kartelden çalan ve DEA ajanlarının çocukları olan hırsızlar. Film, kağıt üzerinde daha genç bir izleyici kitlesine hitap etmek için olayları basitleştirme hakkına sahip. Ancak bunun yerine bedeli ne olursa olsun doğru olanı yapmanın ve bunun gerçek sonuçlarıyla başa çıkmanın heyecan verici bir hikayesini sunuyor. Trap House mükemmel bir film olmayabilir ama izlemeye değer. Trap House, yaygın bir aksiyon filmi klişesine alt üst ediyor. Trap House, eğlenceli ve tekrar tekrar izlenebilir bir aksiyon filminin tüm özelliklerine sahip, çatışmalar, büyük patlamalar ve yüksek riskler. Ancak aynı zamanda birden fazla türü ustaca bir araya getirerek izleyicinin tipik bir aksiyon filmi beklentilerini alt üst ediyor ve hikayenin gerçekte nereye gittiğini merak etmelerini sağlıyor. Sonuç, neredeyse kendi iyiliği için fazla gerçekçi hissettiren bir film. İnsanlar bir anda ölebilir ve bu da onu bir sonraki John Wick yapmasa da filmin ne kadar sert olabileceğini kanıtlayan yoğun silahlı çatışmalara ve göğüs göğüse çarpışmalara yol açabilir. Trap House, klasik bir soygun filminin DNA'sını da paylaşıyor. Çocukların bakış açısından, öldürmekten korkmayan, gerçekten kötü insanlardan çalmaya çalışıyorlar. Ancak bu bilgiye rağmen soygunlarını lazer hassasiyetinde gerçekleştirmek için ebeveynlerinden edindikleri becerilere ve birbirlerine olan inançlarına güveniyorlar. İzlemesi eğlenceli, ancak insanların ebeveynlerinin bakış açısından ne kadar kolay ölebildiğini gördükten sonra soygunlar daha da korkutucu hale geliyor. Çünkü bu çocuklardan biri anında ciddi şekilde yaralanabilir veya daha kötüsü olabilir. Bu dersler de masada bırakılmıyor. Çünkü eylemleri sonunda büyük bir şekilde geri dönüyor ve genel gerilimi artırıyor. Aksiyon ve soygun öğelerinin altında Trap House aynı zamanda bu sert polis memurlarının çocuklarına odaklanan bir büyüme filmi. Bu nedenle fragmandan bile bu tür filmler çocukların akıl almaz şeyler yaptığı daha komik unsurlara odaklandığı için kendini çok ciddiye almayacak bir film gibi görünüyor. Yine de genç yetişkinlerin hayatlarının nasıl aktarıldığı ve bazılarının eylemlerinin ciddiyetini anlarken diğerlerinin dokunulmaz hissettiği şaşırtıcı bir dürüstlük var. Bu en beklenmedik olay örgülerinden gelen türe çıplak ve gerçekçi bir bakış. Kabul edelim ki bu konsept çoğunlukla işe yararsa da, Trap House'un ele aldığı her türden birinin hayranları aralarında adil bir denge olmadığını hissedeceklerdir. Dave Bautista, Trap House'da olağanüstü bir performans sergiliyor. Trap House'un akrobasi hareketleri, aksiyonu ve riskleri tek başına bile bilet fiyatına değer, ancak asıl olayı altüst eden şey filmin performansları. Bautista, ekibinin lideri ve Jack Champion'un canlandırdığı Cody Seal'ın babası Ray Seal rolünde elbette öne çıkıyor. Ray, kötü adamı yakalamak için hiçbir şeyden çekinmeyen, sert ve taktiksel tip olarak Bautista'nın tam aradığı karakter. Özellikle etkileyici olan, Bautista'nın Ray'in bir baba olarak rolüne, oğluyla olan ilişkisine ve bunu görevleriyle nasıl dengelemesi gerektiğine odaklanması. İlk müdahale görevlisi olan herkes, bu özel mücadeleyle hemen özdeşleşecektir ve Bautista bunu mükemmel bir şekilde yansıtarak Knock at the Cabin'deki muhteşem performansını bile geride bıraktığını bir kez daha kanıtlıyor. Yardımcı oyuncu kadrosu da sağlam. Bobby Cannavale'nin canlandırdığı Andre Washburn, Ray Seal'a harika bir destek sağlıyor. Tek gerçek utanç, film ilerledikçe karakterine daha fazla zaman ayrılmamış olması. Benzer şekilde DEA ekibinin çocukları da kendilerine özgü bir şekilde öne çıkıyor. Champion, her şeye sahip olduğunuzu düşünerek büyümenin ve sonunda aslında hiçbir şeye sahip olmadığınızı öğrenmenin nasıl bir şey olduğunu mükemmel bir şekilde gösteriyor. Bu arada Sophia Lillis ve Whitney Peak, gruba işlerin ne kadar ciddi olduğunu hatırlatarak gerçekçi bir hava katıyor.
Komedi unsuru olaraksa Zaire Adams, grubun mükemmel komik arkadaşı. En çok ihtiyaç duyulduğunda ortaya çıkıyor ve durum gerektirdiğinde korkularını göstermekten de çekinmiyor. Korkuyu satmak için filmin antagonistleri kartelleri bu kadar korkutucu kılan şeyin harika bir örneği. Tony Dalton'ın Benito Cabrera'sı en hafif tabirle ürkütücü ve Better Call Saul ve Hawkeye gibi dizilerdeki geçmiş rolleriyle karşılaştırıldığında yelpazesine sadece bir şeyler katıyor. Tek sorun, filmdeki sınırlı süresinin boşa harcanmış gibi hissettirmesi. Role çok fazla yoğunluk katıyor ancak onu yeterince görmüyoruz. Aynı şey, filmde eşit derecede korkutucu ve hatta daha hesapçı olan Kate Del Castillo için de söylenebilir. Yine de sınırlı ekran sürelerini en iyi şekilde değerlendirerek hayranlara Trap House'un çocuk filmi olmadığını hatırlatan stresli anlar sunuyor. Trap House'un aile temaları filmi bir araya getiriyor. Heyecan verici anların ötesinde, Trap House daha derin bir mesaj veriyor. Aile önemlidir. Kan bağı veya akrabalık bağı olması fark etmez. Ama kimse bir ada değildir. Ray Seal'ın takımına yaslanarak mücadelesiyle başa çıkmasını izlemekten, Cody Seal'ın arkadaşlarını doğru sebeplerle tehlikeli bir şey yapmaya nasıl ikna ettiğini izlemeye kadar iç ısıtan ve ilişki kurulabilen bir mesaj. Filmde bu aile bağını sınayan, nabız yükselten aksiyon sahneleri ve riskler fazlasıyla mevcut. Film, doğru miktarda baskının insanları birbirine nasıl yakınlaştırabileceğini koparmak yerine gösteriyor. Bu, filmin incelikli bir unsuru olsa da temel teşkil ediyor ve farklı tür ve karakterleri daha da çekici kılıyor. Hatta oyuncuların sevimliliği, özellikle Bautista ve Champion'ın baba-oğul rollerinde daha fazla etkileşimde bulunmalarını görmek için bile bir devam filmi yapılmasını gerektiriyor. Trap House, izleyicilerine vaat ettiği gibi tam bir aksiyon filmi. Ama bunun yanı sıra daha da fazlası. En iyi arkadaşlar olan bir baba ve oğlun, karşıt görüşlere rağmen birbirleri için neler yapabileceklerini anlatan bir hikaye. Aynı zamanda kayıp, korku, büyüme ve tüm bu çirkin unsurların bir insanın hayatında ne kadar büyük bir rol oynadığı hakkında bir hikaye. Sonuç olarak, Trap House, zaman zaman tonunu yakalamakta zorlanan dengeli bir film. Bu kadar çok unsuru dengelediği için hepsine hak ettiği ilgiyi göstermiyor. Yine de iniş yapmayı ve eğlenceli bir seyir sunmayı başarıyor. Ve bu da onu bu yılın en büyük sürprizlerinden biri yapıyor. Trap House, 14 Kasım'da sinemalarda.